Geçmişinin büyük bir kısmında takım yıldızın sembolü bir keçi olmuştur. Eski Mısır'da bazı tasvirlerde bir keçinin sırtında duran kuş başlı bir adam burcu simgelemektedir. Burcun gösterilmesi zamanla Sirius ile özdeşleşmişti ve Nil Nehri'nin taşma zamanı ile birleştirilmişti. Eski Yunan'da boynuzlu keçi figürü doğa tanrısı ile belirtilmişti. Eski Mezopotamya'da deniz ile oğlak arasında bir ilişki yaratılması daha öncelere dayanır. Bir balığın kuyruğu ile keçinin birleştirilmiş resmi sembolize edilmiştir. Okyanuslar tanrısı bazen bir balık, bazen de bir keçi ile ifade edilmiştir. Hint kültüründe keçiye benzeyen bir figür veya antilop burcu göstermiştir. Burada da balık ve keçi birleşimi görülmektedir. Bu burcun hangi özellikleri ile iki yaşamlı su ve kara hayvanlarının birleştirilmesinin yapıldığı akla gelebilir. Buna en uygun yanıt Oğlağın dünyanın tüm çevresini kucakladığını, su ve kara olarak en uygun birleşimin ifade edildiğini söyleyebiliriz. Oğlak burcu çeşitli kültürlerde talih ve talihsizlik olarak değerlendirilmiştir. Talih sayılması iki büyük Roma imparatorunun yükselen burcu olmasından kaynaklanır. Talihsiz sayılması da denizlerdeki fırtına ile özdeşleşmesinden çıkmaktaydı. Geleneksel astroloji, Oğlak burcu özelliği olarak becerikli ve güvenilir olmayı belirtir. Fakat bu iki özelliğin ortaya koyduğu çeşitli karışımlar göze çarpar. Sağduyu, disiplin, yargı yeteneği ile verimlilik Oğlakların özellikleridir. Bunlara ilaveten güvenilir olmak, kendini kontrol etmek, basiret ve adalet duygusu olumlu taraflarıdır. Yüksek amaçlar için kendini feda edebilir. Sahte veya yapmacık bir idealizm veya romantik bir kahramanlık Oğlaklarda pek görülmez. Oğlak kişiliği geleneksel değerlere bağlılık ve bunları korumakla bütünleşir. Mizacında otorite sağlamaya ve uyumaya bir meyil vardır. Zihin işlevleri ağır olabilir fakat aynı zamanda mahir ve cesaretlidir. Projelere başlangıç yönelimi bu öncü burçta doğal seyrindedir. Fakat başladığı işleri genellikle iyi sonuçlandırır. Eğlence, Oğlak insanının sosyal yönünün bir parçasıdır. Ama amaçtan sapacak düzeye asla çıkmaz. Başkaları ile alay etmek yerine anlaşmayı tercih eder. Arkadaşlığı verimli ve dayanıklı olur. Prensip sahibi kimselerle dostluk kurmayı tercih eder. Oğlak erkeği çok iyi bir iş adamı olur. Oğlak kadını da eşlerinin yükselmesi için ellerinden gelen desteği verirler. Geleneklere bağlı kişilerdir ve genç kuşaklarla pek geçinemezler. Kuruntulu ve depresyona yatkın kişilikleri insanlarla zor ilişkiler kurmalarına neden olur. Gösterişi sevmezler ve gereksinimlerini karşılayacak şeyleri isterler. Aile sorumlulukları gelişmiştir ve aile bağları güçlüdür. Güvenliği ve düzeni severler ve çabuk zengin olma yollarına pek güvenmezler. Güneş Oğlak burcunda kişiye büyük bir canlılık verir. Eğer ay iyi bir görünümde değilse yaşam enerjisinin tüketilmesi kişinin hayatını zorlayabilir. Jüpiter iyi bir görünüme sahip ise Güneş büyük bir başarı getirecektir. Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegenidir. Gezegenin özellikleri arasında bulunan tedbirli olmak ve maddi yararcılık en yüksek seviyesine çıkar. Merkür de kişiyi daha ciddi ve maddi yapar. Venüs'ün duygusal dokunmaları sertleşerek maddi amaçlar çıkartır ortaya. Duyguların açıklanması ölçülü ve ihtiyatlıdır. Oğlak burcundayken Ay başka bir duygusal gezegen olarak zararlı görünümde olabilir. Sonuçta hayal gücünü kısırlaştırmak, savunmayı zayıflatmak ve kişinin kendinden hoşnut olmasını önlemek yönünde çalışabilir. Jüpiter de olumsuz etki yapar. Kişinin cömertliğini azaltabilir. Bununla beraber bu gezegen kişiyi gökten yere taşır ve amaçlarını daha pratik ve maddi yapmasını sağlar. Neticede başarı daha etkili olur. Mars güçlü konumdadır. Kabaran saldırganlık etkisini yararlı amaçlara çevirir.
İhtiraslar kişiye yararlı hedeflere doğrultur. Uranüs'ün sezgiye dayanan etkisi daha sistemli olur ve kişiyi bireyciliğini sosyal temalı yapabilir. Zaten Uranüs burcun ikinci yöneticisi olarak kabul edilir. Yükselen Oğlak kısa, ince belli ve kemikli bir vücut biçimi verir. Kişi bazen orta boylu olsa da asla yüksek boylu olmaz. Burnu uzundur, yüzü köşeli ve boynu göze çarpacak biçimde incedir. Gırtlak çıkıntısı ince ve uzun, saçlar düz, siyah ve yağlıca, sakal seyrek olur. Tüm görünüm asabidir. Göğüs kafesi ince ve çukurca, omuzlar düşük olur. Ağırbaşlı, düşünceli ve nasıl davranacağını bilen kişilerdir. Tutumlu olup gereksiz lüksten kaçınırlar. Güç ve karmaşık oluşumları çözecek zeka kapasiteleri vardır. Her alanda yetenekli sayılabilirler. Gösterişi sevmeyen, sorumluluk sahibi, çekingen kişilikleri her meslek ve her dalda başarılı olur. Çevresindekiler ile hemen dost olmazlar. Önce tartar, sonra yaklaşırlar. Evlerine çok bağlı olurlar. Fakat ailede kendilerinden üstün güç olmasına izin vermezler. Evlilik hayatı düzenli, cinsel yaşamları olumludur. Horoskop genelde iyi görünümlü ise politika ve iş alanında çok başarılı olurlar.